Linux, dünyanın en güvenli işletim sistemi olarak bilinir. Ama bir gerçek göz ardı ediliyor. İnsan faktörünün olduğu hiçbir sistem tamamen güvenli değildir. Hatta CyberNews verilerine göre başarılı saldırıların %95'i insan hatalarından kaynaklanıyor. Bu videoda Linux sisteminizi gerçekten güvenli hale getirmek için alabileceğiniz kritik önlemleri konuşacağız. Sudo yetkileri hazırsa başlıyoruz. Fiziksel güvenliğin en temel adımı disk şifrelemedir. Bilgisayarınızın çalınması veya kaybolması durumunda verilerinize erişilmesini engellemenin en güvenli yolu budur. Linux dünyasının standartı olan LUKS, yani Linux Unified Key Setup kullanarak tüm diskinizi şifreleyebilirsiniz. Ancak unutmayın, şifrenizi kaybedersiniz, verilerinize bir daha asla ulaşamazsınız. Tabi disk şifrelemek de yetmez. Eğer sisteminizde swap alanı kullanıyorsanız bunun da şifreli olduğundan emin olun. Swap alanı RAM dolduğunda verilerin geçici olarak yazıldığı bir disk bölümüdür. Eğer bu bölüm şifreli değilse bilgisayar kapalıyken bile bir saldırgan bu diskteki bu alandan RAM'de o an açık olan şifreleri veya hassas belgeleri düz metin olarak okuyabilir. Ve bu büyük bir sızıntı kapısı oluşturabilir. Bir de şu var, disk şifrelemenin tam anlamıyla işe yaraması için BIOS, UEFI seviyesinde de bir parola koymanız şart. Yoksa birisi bilgisayarınızı eline geçirdiğinde kolayca USB'den başlatıp sistem ayarlarınızı kurcalayabilir. Bir sistemin güncel tutulması tek başına en etkili güvenlik önlemlerinden birisidir. Eğer sisteminizi düzenli olarak güncellemiyorsanız birçok saldırıya açık hale geliyorsunuz. Neredeyse tüm Linux dağıtımlarında güvenlik güncellemeleri en yüksek önceliğe sahiptir ve açık bulunur bulunmaz bununla alakalı güvenlik yamaları sisteminize gelir. Sizin tarafınızda yapılması gereken tek şey düzenli aralıklarla sisteminizi güncellemektir. Eğer Debian tabanlı bir dağıtım kullanıyorsanız Unattended Upgrades paketinin sisteminizde yüklü olduğundan emin olun. Bu paket kullanıcı onayına ihtiyaç duymadan önemli güvenlik güncellemelerini sisteminize yükler. Eğer Red Hat tabanlı bir dağıtım kullanıyorsanız DNF otomatik paketinin sisteminizde yüklü olması gerekiyor. Bu pakette Debian tabanlı dağıtımlarda bulunan Unattended Upgrades paketi gibi otomatik olarak güvenlik güncellemelerini almanızı sağlıyor. Yapmanız gereken tek şey DNF otomatik timer servisini etkin hale getirmek. Arch Linux tabanlı sistemler için durum biraz daha farklı. Rolling Release felsefesini benimsediği için sadece güvenlik güncellemelerini almak için DNF Auto ya da Unattended Upgrades gibi bir seçenek yok. Sistem değil timer kullanarak tüm sistemi belirli aralıklarla güncelleyecek bir zamanlayıcı oluşturabilirsiniz. Bu sistem yamalarını en hızlı şekilde almanızı sağlayacaktır. En güçlü parola sizin bile bilmediğiniz paroladır. Araştırmalar gösteriyor ki kullanıcıların büyük bir çoğunluğu tüm uygulamalarda aynı şifreleri kullanıyor. Bu da bir sitenin veri tabanına sızılması durumunda diğer tüm uygulamalarda kullandığınız şifrelerin de risk altına girmesi anlamına geliyor. Bunun için Bitwarden tarzı parola yöneticilerini kullanıyoruz. Bu tür araçlar sizin yerinize uygulamalar için güçlü parolalar üretir. Siz bir uygulamaya girmeye çalıştığınızda otomatik olarak şifreyi doldurur ve bunu cihazlarınız arasında senkronize eder. Bu sayede siz parolanızı bile bilmeden uygulamaları kullanabilirsiniz. Bunun dışında sanırım artık söylemeye gerek yok ama iki faktörlü kimlik doğrulama seçeneğini mutlaka kullanın. Bu sayede parolanız saldırganın eline geçse bile Authenticator tarafından anlık olarak üretilen sayılara ulaşılmadan sisteme giriş yapamazlar. Hatta bir tık ileri gitmek isterseniz donanım anahtarları kullanabilirsiniz. YubiKey gibi fiziksel bir USB anahtarı bilgisayarınıza takmadan kimsenin sisteme girmesine izin vermezsiniz. Donanım anahtarları telefonunuzdaki SMS veya uygulama tabanlı kodlardan farklı olarak fiziksel bir onay gerektirir. Saldırgan parolanıza ve telefonunuzdaki koda erişse bile o fiziksel anahtar cihazınıza takılı olmadığı sürece giriş yapamaz. Bir de ara sıra e-postanızı Have I Pwned gibi sitelerden kontrol edin. Hangi hesabınızın hangi veri sızıntısında patladığını görmek bazen uykularınızı kaçırabilir ama önlem almanız için harika bir uyarıcıdır. Eğer sisteminize dışarıdan erişiyorsanız SSH kapısını doğru düzgün kilitlemeniz lazım. İlk iş root girişini kapatın ve şifreyle giriş yapmayı tamamen unutun. Bunun yerine SSH anahtarlarını kullanın. Şifre her zaman kırılabilir ama doğru ayarlanmış bir anahtar dosyası olmadan içeri girmek neredeyse imkansızdır. Bir de şu var, SSH'in varsayılan portu olan 22'yi rastgele bir rakamla değiştirirseniz internetteki botların yaptığı brute force saldırılarının %99'unu anında kesebilirsiniz. Tabi bunun yanında fail to ban gibi araçları da kurup yanlış şifre deneyenleri kapıda yakalayıp banlamanız güvenliği bir tık daha yukarı taşıyacaktır.
Güvenliğin en az konuşulan ama en kritik bileşeni yedeklemedir. Fidye yazılımı yani ransomware saldırıları ve donanım arızaları karşısında tek gerçek koruma güncel ve test edilmiş yedeklerdir. Yedeklemede 3-2-1 kuralı denilen bir kural vardır. Kısaca sisteminizdeki önemli dosyalar için en az 3 kopya bulundurmanız gerektiğini, bunları 2 farklı kaynak türünde saklamanız gerektiğini ve bir kopyanın mutlaka uzak konumda bulunması gerektiğini söyler. Bunun için rsync gibi araçları kullanabilirsiniz ve düzenli olarak dosyalarınızın yedeklerini alabilirsiniz. Eğer masaüstü kullanıcısıysanız sisteminizin o anki fotoğrafını çeken TimeShift gibi araçlar hayat kurtarır. Bir güncelleme sonrası sisteminiz açılmazsa 5 dakika içinde her şeyi eski haline getirebilirsiniz. Ama en önemlisi aldığınız yedeklerin gerçekten çalışıp çalışmadığını ara sıra mutlaka kontrol edin. Çünkü test edilmemiş bir yedek aslında hiç alınmamış demektir. Eğer Arch tabanlı bir sistem kullanıyorsanız mutlaka ağır üzerinden paketler de sisteminizde yüklüdür. Ağır paketlerini kullanırken güvenliği sağlamak geçen sene ağırda malware bulunmasının ardından daha çok gündeme gelen bir konu. Bu konuda yapmanız gereken tek şey package build dosyasını okumak. Çünkü bir ağır paketini kurarken ya da güncellerken terminalde derleyici kodun detaylarını görürsünüz. Genelde hangi sistem yoluna hangi dosyaların çıkarılacağını ve derleme için hangi komutların çalıştırılacağını net olarak package build dosyasında görürsünüz. Eğer burada bilinmeyen bir script çalıştırılmaya çalışılıyorsa ya da dış bir kaynaktan bir dosya çağrılıyorsa bu kötüye işaret. O paketi kurmamanız ve hatta sistemde yüklüyse acilen silmeniz gerekiyor. Yay veya Paru gibi ağır yardımcılarını kullanırken bu dosyaları inceleme seçeneğini asla atlamayın. Bunun dışında belki de en önemli konu bilmediğiniz ve internette yazan tüm komutları terminalde çalıştırmamanızdır. Özellikle curl 5 şeklinde biten o meşhur kurulum komutlarından mutlaka uzak durun. Eğer o site eklenirse bilgisayarınızda neydi belirsiz bir script çalıştırabilirsiniz. Altın kural şu: önce script'i indir, sonra oku, her şey yolundaysa çalıştır. İnternetten bir dosya, özellikle bir ISO dosyası veya uygulama indirdiğinizde dosyanın yolda bozulmadığını veya bir saldırgan tarafından değiştirilmediğinden emin olmanız gerekir. Checksum doğrulaması dosyanın dijital parmak izini kontrol etmektedir. Geliştiricinin paylaştığı SHA-256 veya SHA-512 kodunu terminalde SHA-256-SAM gibi komutlarla kendi indirdiğiniz dosya ile karşılaştırarak veri bütünlüğünü doğrulayabilirsiniz. Eğer terminalle aranız yoksa GTK hash gibi görsel araçlarla da sağ tıklayıp bu kontrolü yapabilirsiniz. Ancak sadece hash değeri yeterli olmayabilir. Çünkü saldırgan web sitesini ele geçirip hem dosyayı hem de hash değerini değiştirebilir. Bu yüzden GPG yani GNU Privacy Guard imzalarını doğrulamak çok daha güvenlidir. GPG dosyanın gerçekten iddia edilen geliştirici tarafından imzalandığını matematiksel olarak kanıtlar. Güvenlik duvarı sisteminize gelen ve çıkan ağ trafiğini kontrol eder. Linux'te farklı güvenlik duvarı çözümleri bulunur ve her biri farklı kullanım senaryolarına hitap eder. Özellikle sisteminize zararlı bir yazılım bulaşırsa bu yazılım dış dünya ile iletişim kurarak bir komut bekliyor olabilir. Bu tür senaryoları sınırlamak veya engellemek için güvenlik duvarları güçlü bir araçtır. Linux sistemlerde en yaygın kullanılan güvenlik duvarı çözümlerinden birisi Uncomplicated Firewall ya da kısaca UFV'dir. Uygulamayı yükleyip aktif ettiğiniz zaman varsayılan olarak gelen trafiği reddeder fakat giden trafiğe izin verir. Uygulama hazır olarak bazı profiller ile geliyor ve sizin kullanım durumunuza göre bu profilleri seçip aktif etmeniz gerekiyor. Ancak bir tık daha güvenli olmak isterseniz giden trafiği de sınırlamanızda fayda var. Çoğu insan bunu ihmal eder ama giden trafiği kısıtlamak sisteminize sızmayı başarmış zararlı bir yazılımın komut merkezi ile iletişim kurmasını veya bilgisayarınızdan dışarıya veri sızdırmasını engellemek için en etkili yöntemdir. Bunun dışında daha gelişmiş bir kontrol isterseniz UFV'nin aslında arka tarafında kullandığı NFTables uygulamasını kullanabilirsiniz. Bu sayede daha gelişmiş kurallar tanımlayabilirsiniz. Sandboxing, bir uygulamanın veya programın çalışırken sadece izin verilen kaynaklara erişebilmesini sağlayan izolasyon yöntemidir. Uygulama kendi kutusu içinde çalışır. Sistemin geri kalanını göremez veya değiştiremez. Sandboxing ile uygulama tamamen izole bir ortamda başlatılır. Bu yöntem için en çok kullanılan uygulama FireJail'dir. FireJail, Linux'te uygulamaları izole bir sandbox içinde çalıştırır. Bu sayede bilmediğiniz uygulamaları çalıştırırken maksimum güvenlik önlemi almış olursunuz. Ayrıca
Flatpak uygulamaları da güzel bir sandboxing örneğidir. Flatpak üzerinden kurduğunuz uygulamalar sistemin sadece belirli dosyalarına erişebilir. FlatSeal uygulaması sayesinde de hangi dosyalara erişip erişemeyeceğini belirleyebilirsiniz. Fakat burada önemli bir nokta var. Flatpak uygulamaları varsayılan olarak kullanıcının ev dizinine ulaşabilir olarak geliyor. Mutlaka dizin kontrolü yapıp gereksiz dosyaları sınırlandırmayı unutmayın. Bir de görüntü sunucusu meselesi var. Eğer hala eski X11'ı kullanıyorsanız mimari gereği bir uygulama diğer tüm uygulamaların pencerelerinin içeriğine erişebilir. Hatta bastığınız tuşları kaydedebilir. Bu yüzden mümkünse Wayland kullanmaya çalışın. Wayland'de uygulamalar sadece kendi pencere sınırları içinde yetkiye sahiptir ve protokol seviyesinde birbirinden tamamen izoledir. Bir uygulamanın sisteminizdeki tüm servislere ve dosyalara erişebilmesi çok ciddi bir saldırı yüzeyi oluşturur. İdeal olarak hangi uygulamanın hangi dosyalara ve kaynaklara erişebileceğini sınırlamanız gerekir. Burada devreye AppArmor ve SE Linux gibi uygulamalar giriyor. AppArmor daha çok Debian ve Arch tabanlı dağıtımlarda kullanılır ve içinde yüzlerce hazır profil ile gelir. Örnek vermek gerekirse Firefox uygulamasının erişebileceği dosyalar bellidir ve uygulama bunlar dışında bir yere erişmeye çalışırsa AppArmor bunu kısıtlar ya da log dosyasına kaydeder. Red Hat tabanlı dağıtımlarda ise daha çok SE Linux kullanılır. AppArmor ile aynı çalışma mantığına sahip olsa da yapılandırma dosyaları çok daha karmaşıktır ama bunun yanında çok daha detaylı bir kontrol sunar. Linux'un en güçlü yönlerinden biri açık kaynak yapısı sayesinde kullanıcıya sistemin en kritik bileşini olan çekirdek yani kernel üzerinde kontrol imkanı sunmasıdır. Bu sayede kullanıcılar yalnızca uygulama seviyesinde değil doğrudan işletim sistemi davranışını belirleyen çekirdek parametrelerini de yönetebilir. Bu noktada sysctl aracı devreye girer. Sysctl sayesinde kernel parametrelerini anlık olarak değiştirebilir veya kalıcı hale getirerek sistemin güvenlik, ağ ve performans davranışlarını özelleştirebilirsiniz. Bu tür ayarlar sayesinde sistem yalnızca kullanıcı seviyesinde değil, çekirdek seviyesinde de daha güvenli hale getirilir. Ayrıca Hardened Kernel tercih edebilirsiniz. Hardened Kernel daha sıkı güvenlik önlemlerine ve paketlerine sahip olan bir kernel versiyonudur. Bu sayede hiçbir ekstra konfigürasyona ihtiyacınız olmadan çekirdek seviyesinde en güncel güvenlik önlemlerini almış olursunuz. Bir de fiziksel saldırı meselesi var. Bad USB denilen cihazlar takıldığı an klavye gibi davranıp sisteminizde gizlice komut çalıştırabilir. Bunu engellemek için USB Guard gibi araçlar kullanıp sadece sizin onayladığınız USB cihazlarının sistemle konuşmasına izin verebilirsiniz. Hatta bir adım öteye gidip bilgisayarınızı kilitlediğinizde tüm USB girişlerini otomatik olarak devre dışı bırakan ayarlar yapabilirsiniz. Bu sayede siz masadan kalktığınızda birisi gelip bilgisayarınıza zararlı bir cihaz takamaz. Özellikle halka açık Wi-Fi ağları kullanıyorsanız mutlaka VPN kullanın çünkü birçok public Wi-Fi şifrelenmemiş olur. Aynı ağdaki kötü niyetli bir kişi uygulamalarınız tarafından gönderilen paketleri dinleyebilir ve bu sayede kritik bilgilere ulaşabilir. VPN kullandığınızda ise trafik uçtan uca şifrelenir. Bu sayede ağı dinleyen bir kişi sizin paket içeriklerinizi göremez. VPN seçimi yaparken WireGuard gibi açık kaynaklı VPN'leri tercih edin. Bu tür uygulamalarda da backdoor olabilir. Yani ava giderken avlanabilirsiniz. Bunun yanında DNS konusundan da bahsetmek gerekiyor. Çünkü DNS sorguları şifresiz gider ve aynı şekilde ISP ya da saldırganlar tarafından izlenebilir. DNS over HTTPS ya da DNS over TLS gibi çözümler kullanarak bu problemi aşabilirsiniz. Bunun için yapmanız gereken tek şey Resolved dosyasında varsayılan DNS'in altına gerekli parametreleri eklemek. Sisteminizde olup bitenleri fark etmek güvenliğin devamlılığı için şart. Journal-ctl komutu ile sistem loglarını düzenli olarak kontrol ederek şüpheli aktiviteleri görebilirsiniz. Network tarafında ise NetHawks veya VNstat gibi araçlarla hangi uygulamanın nereye veri gönderdiğini anlık olarak takip edebilirsiniz. Eğer sisteminiz gerçekten kritikse logları anlık olarak başka bir güvenli makineye veya uzak sunucuya gönderin. Bir saldırgan içeri girdiğinde ilk işi kendi ayak izlerini yani logları silmek olacaktır. Sanırım hepimiz zamanımızın büyük bir çoğunluğunu tarayıcı üzerinde geçiriyoruzdur ve bildiğiniz üzere birçok web sitesi sizin hareketlerinizi izleyiciler sayesinde takip eder. Bu konuda uBlock gibi eklentiler kullanıp reklam ve izleyicilerden kurtulabilirsiniz. Bu sayede verilerinizin üçüncü parti reklam ve analiz araçlarına gitmesini engelleyebilirsiniz. Bunun yanında Tor Browser gibi anonimlik odaklı tarayıcıları da tercih edebilirsiniz. Ayrıca Google yerine DuckDuckGo gibi arama motorlarını kullanarak yaptığınız aramaların Google gibi şirketlerin
paketlerin veri tabanına kaydedilmesini engellemiş olursunuz. Tarayıcı tarafında sadece bir eklenti yetmeyebilir. İşi bir adım öteye taşımak isterseniz LibreWolf gibi gizlilik odaklı tarayıcıları deneyebilirsiniz ya da Firefox kullanıyorsanız ayar sayfasından WebRTC gibi sızıntı yapabilecek özellikleri kapatıp tarayıcınızı daha sert bir hale getirebilirsiniz. Hatta Firefox'un Multi-Account Containers eklentisiyle her siteyi kendi sandbox'ında tutarak Facebook gibi sitelerin sizi diğer sitelerde takip etmesini engelleyebilirsiniz. Linux üzerinde antivirüs konusu oldukça tartışmalı bir konu ve birçok kullanıcı bunun gereksiz olduğunu düşünecektir. Fakat güncel kötü amaçlı yazılımlardan korunmak ya da sadece kafanızı bir nebze daha rahatlatmak için kullanmak isteyebilirsiniz. Linux üzerinde çalışan en popüler antivirüs çözümü ClamAV uygulamasıdır. Bu uygulama sayesinde belirli dizinleri manuel olarak tarayabilirsiniz ya da düzenli olarak sistemi taraması için komut verebilirsiniz. Şüpheli bir dosyayı sisteme indirmeden önce virustotal.com gibi sitelere yükleyip anında taratmak da bir seçenek olabilir. Eğer sistemimde bir antivirüs olsun diyorsanız bunları da uygulayabilirsiniz. Bazı kullanım senaryoları için özelleştirilmiş güvenlik odaklı dağıtımları değerlendirmek faydalı olabilir. Eğer güvenlik gerçekten sizin için yüksek önceliğe sahipse KubeOS gibi maksimum güvenlik felsefesiyle ortaya çıkan dağıtımları da tercih edebilirsiniz. KubeOS üzerinde çalıştırdığınız her uygulama bir sanal makine içerisinde çalıştırılır ve her uygulama farklı bir sanal makine kopyası içinde çalışacağı için bu uygulamalar birbiriyle ya da dış bir kaynakla iletişim kuramaz. Ya da TSOS gibi gizlilik ve anonimlik odaklı dağıtımları da tercih edebilirsiniz. TSOS üzerinde tüm bağlantılar Tor ağı üzerinden iletilir ve sistem RAM üzerinde çalıştırılır. Eğer internette dijital ayak izim takip edilmesin diyenlerdenseniz TSOS tercih edebilirsiniz. Son olarak ben sadece sistem dosyalarımın bozulmasını engellemek istiyorum diyorsanız bunun için Fedora Silverblue ya da MicroOS gibi immutable yani değiştirilemez dağıtımları da kullanabilirsiniz. Bu sistemlerde root dizini çalışma anında salt okunur yani read-only olarak bağlanır. Yani zararlı bir yazılım root yetkisi alsa bile sistem dosyalarını kalıcı olarak değiştiremez. Bu da modern güvenliğin en yeni ve en sağlam trendlerinden birisidir. Evet, bugün kısaca Linux üzerinde güvenlik konusundan bahsettik. Tabii ki bunları çok daha detaylandırabiliriz. Fakat saymış olduğum maddeleri uygularsanız işin çoğunu zaten halletmiş olacaksınız. Eğer video beğendiyseniz abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.